Brawl Talk yayınlandı ve sonraki güncellemede oyuna tonlarca yenilik geliyor. İşte bu videoda gelen tüm yeniliklere bakacağız ve güncellemeden en çok miktarda ödül nasıl kazanabileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Bu güncelleme ile beraber gelen yenilikler artık 1 ay yerine 2 ay sürecek ve sonraki sezonda gelecek etkinlik menüsüyle de bağlı olacak. Öncelikle Noodle Restoranı ile başlayalım. Burada bir bar olduğunu görebiliyoruz ve barı doldurdukça ödüller kazanacaksınız. Bu barı doldurmak için de nano dropları açmanız lazım. Nano droplarını star hediyelerine benzer şekilde düşünebilirsiniz. Fakat açılışı ve ödülleri bambaşka. Bir nano drop açtığınızda sizden 3 tane şey seçmenizi istiyor. Önünüzdeki 5 şeyden rastgele 3'ünü seçtiğinizde her birinden ne çıktığına bağlı olarak ödülünüz de artıyor. Örneğin orta boy çıkartırsanız 3 tane ödül alırken ekstra büyük çıkarırsanız 8 tane ödül alacaksınız. Bu ödüllerin içinden klasik altın, güç puanları ve krediler çıkabiliyor. Fakat en önemli olarak savaşçılarınıza noodle güçleri çıkartabiliyorsunuz. Noodle güçlerini eskiden gelen mutasyonlara veya wasabi güçlerine benzetebilirsiniz. Ancak burada farklı olarak siz bir maça girdiğinizde sizden 2 güçten istediğiniz bir tanesini seçmenizi istiyor. Yani oyun modu neyse ona göre mantıklı olan seçimi yapabilirsiniz. Noodle Restoran güncellemenin ilk ayında gelecek. Fakat ikinci ay burası Windstock ile değişecek. Açtığınız nano güçleri sizde kalmaya devam edecek. Fakat ikinci sezonda nano droplar yerini smoothie droplara bırakacak. Bunu da benzer şekilde açabiliyorsunuz ve ödülleri nano droplarla birebir aynı. Tek farkı artık nano güçleri yerine füzyonlar çıkacak. Eğer nano gücü olan bir savaşçınıza füzyon çıkartırsanız nano gücünüz otomatik olarak füzyona yükseltilecek ve füzyonların farkı maça başlamadan rastgele bir güç seçmek yerine o iki güç birleşecek ve ikisiyle beraber oynayacaksınız. Nano gücünüz var ama füzyonunuz yoksa da normal şekilde rastgele bir tane seçerek devam edebiliyorsunuz. Peki nano dropları ve smoothie'leri nasıl çıkartacağız? İlk yolu elbette günlük zaferlerden. Bazı günlerde 2 tane alabilirken bazı özel günlerde 6 tane alabiliyorsunuz. O yüzden etkinlik boyunca her gün 6 zafer aldığınızdan emin olun. Bir başka yol ise mega görevler. Burada sezonun mega görevlerini tamamlayarak da güzel miktarda kasabiliyorsunuz. Ve eğer Brawl Pass aldıysanız son 2 görevde yaparak artı 12 tane daha alabiliyorsunuz. Eğer Brawl Pass'i alacaksanız öncesinde kod bölümüne okan yazarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bu dropları kasmanın 3. yolu da boss savaşlarından. Önceki sezonlar gibi bu sezonlarda da boss savaşları gelmeye devam edecek ve her kademe yendiğinizde buradan da dropları kasabileceksiniz. Ayrıca yarışmalarda geri dönüyor. Bu yarışmalarda ne kadar yüksek sıralara yerleşirseniz yarışma sonunda o kadar fazla nano veya smoothie drop açabileceksiniz. Bunları kasmanın son yolu da kulelerden. Bu güncellemede oyuna kuleler eklenecek ve kulelerin mantığı gerçekten çok iyi. İlk başta size 8 tane savaşçı veriyor. İlk katı bu savaşçılardan birini seçerek oynuyorsunuz. Kazanırsanız bir üst tura çıkıyorsunuz ve o savaşçıyı artık bir daha alamıyorsunuz. Kaybederseniz de olduğunuz katta kalıyorsunuz ve aynı şekilde savaşçıyı ikinci kez alamıyorsunuz. Yani 8 savaşçınız olduğu için 8 tane oynama hakkınız var gibi düşünebilirsiniz. Eğer 8 maçtan 5'ini yenerseniz de kuleyi tamamlayıp tüm ödülleri almış olacaksınız. Kule maçlarını oynamak için illa nano güçleri veya füzyonlar gerekmiyor. Fakat size tavsiyem ilk katlar kolay olduğu için güçleri olmayan savaşçılarınızla tamamlayın. Son katlarda zorlaşacağından onları füzyon güçlerine sahip savaşçılarınıza bırakın. Eğer tüm katları hiç kaybetmeden kazanırsanız buradaki bonus hediyenin yanında geçilemez ünvanını da kazanacaksınız. Bu güncellemede etkinlik kostümlerini açtığınız droplardan çıkartabiliyorsunuz. Fakat Supercell kostüm çıkaramayan oyuncuları dinlemiş ve artık eğer o sezon 150 tane nano drop veya smoothie drop açarsanız o sezonun tüm kostümlerini direkt bedava olarak alacaksınız. Yani illa şansınıza güvenmenize gerek yok. Tüm kostümleri istiyorsanız açabildiğiniz kadar nano drop açmaya bakın. Bonus yeniliklere bakacak olursak yeni hiperşarjlar, yeni buff'ler ve Sprato model değişikliği geliyor. İşte bu güncelleme ile ilgili bilmeniz gerekenler bunlardı. Fakat oyunda hızlı şekilde mücevher kasmanın bazı özel yolları olduğunu biliyor muydunuz? Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak da mücevher kasmanın en hızlı yollarını öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.